videomdan, yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne demiştik? Bir önceki videomuzda hırka çalışmasına veya bluz çalışmasına başlayacağız demiştik. Yakayı torba lastik olarak başladık ve yakadan başlamalı olarak öreceğiz arkadaşlar. Ben nasıl başlayacağınızı, kaç ilmek başlayacağınızı tek tek size anlatacağım. Önce unutmadan ipimden bahsedeyim. Alize Cotton Gold ipimiz. Şöyle kolor numarası 55, lot numarası 158 420. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Kırmızı ipimizde, onun da yine Alize Cotton Gold ipimiz. Kolor numarası 56, lot numarası 160 130. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Lacivert ipimizde, gramlarını da söyleyeyim. Lacivert ipimizde arkadaşlar yine Alize Cotton Gold. Kolor numarası 58, lot numarası 159 300. 100 gram ağırlığında, bunu da belirteyim. 330 metre uzunluğunda ipimiz arkadaşlar. İpimizin özellikleri de şurada yazıyordu, onu da göstereyim size. İpimizin özellikleri %55 pamuk, %45 akrilik. Eli sıkı olan arkadaşlarımız için 3,5 numara, 4 numara bunlar tam yani oturacak şiş numarası, ama eli bol olan arkadaşlarımız biraz daha düşürebilirler. Çünkü model kendisini salar. O yüzden elinize göre şişinizi ayarlayın derim arkadaşlar. Evet. Numaralarımızı verdik. İplerimizin numarasını verdik. İplerimizi böyle koyalım. Şimdi bunu nasıl başlayacağız arkadaşlar? Önce onu anlatayım. Daha sonra da torba lastiğimizi anlatacağım. Ona göre kaç ilmek başladığımı anlatacağım size. En kolayından bu şekilde anlatayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya çizdim. Ne kadar olabildiyse. Bakın. Çocuğunuzun boynundan şöyle mezroyu alacaksınız. Boynun arkasından, ensenin arkasından öne doğru getireceksiniz. Buradan bakın. Şöyle göstereyim. Arka taraftan, enseden alıp öne doğru mezronuzu getireceksiniz. Benim 50 santim geldi. Bir de şimdi boyun ölçüsünü aldıktan sonra bakın arkadaşlar. 10 santime kaç ilmek düşecek? 20 ve 20 ilmek, 20 ilmekle beraber 40 ilmek oluyor. Çünkü şimdi torba lastiği anlatacağım ben size. 40 ilmek atıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu torba lastiğin özelliği. Şimdi ben 100 ilmek başladım. 100 ilmek başlayacağım için hesabımda 100 ilmek çıktı. 200 ilmek attım. Onu anlatacağım size. Yani 40 ilmek, 50 ilmek ne kadar atabilirseniz atın. Torba lastiğinizi örün. Torba lastiğinizi ördükten sonra şöyle 10 santime kaç ilmek geliyor onu hesaplayın arkadaşlar. Bakın buradan tutun. 10 santimde bırakın. Benim 20 ilmek geldi 10 santimde. 10 santimde kaç ilmek geldiğini bulacaksınız. Daha sonra benim yaptığım bu işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu torba lastik olduğu için 10 santime 20 ilmek, yani 40 ilmek oluyor. Başlarken anlayacaksınız ne demek istediğimi anlatırken size. Burası 20 ilmek, fakat çifter çifter yapıyoruz ilmekleri. 40 ilmek. Ama 20 ilmek olarak hesapladım ve bakın 10 santime 20 ilmek düşüyor. 50 santime kaç ilmek düştüğünü bulabilmek için 20 ile 50'yi çarptım. 1000 çıktı. 1000'i 10'a böldüm. 100 ilmek çıktı. Yani benim ilmek sayım 100 arkadaşlar. Eğer ki bunu bakın çifter çifter alıyoruz. Eğer 90 ilmek çıktı hesabınıza göre 180 ilmek başlayacaksınız. 80 ilmek çıktı 160 ilmek. Yani 2 katına başlayacaksınız. Daha sonra yaka bitiminde toplayacağız. Aynı sayımıza geri döneceğiz. Yani ben 100 ilmeğe geri döneceğim şimdi. Hesapladım. 20 ile 50'yi çarptım. 10'a böldüm. Benim başlayacağım ilmek sayım, yakama göre başlayacağım ilmek sayım 100. Bu 100 ilmeği şöyle yapalım. Şu kırmızıyla örüverelim. Değişen bir şey yok. Modeli anlatacağım sadece. Şimdi ben 100 ilmek çıktı bana. Yani 100 ilmek başlamalıyım. 200 ilmek attım. Torba lastiğimi öreceğim için. Şimdi şöyle 10 ilmek atalım. Daha doğrusu 10 ilmek düşünelim. Başlayacağım ilmek sayısı 10 ilmek diyelim. 20 ilmek atacağım. Bakın arkadaşlar, unutmayın. Hesapladığınız sayının 2 katını atacaksınız. Atıyorum ben 10 ilmek hesapladım. Şimdi buraya ben 20 tane ilmek atacağım. İlk sıra göstersem yeterli sizin için. Evet. 2, 4. Evet bakın şöyle 20 ilmek attım. Yani bakın benim ilmek sayım, bana 10 ilmek lazım.
Hesabımı çıkardım. 2, 4, 6, 8, 10. Yani 100 ilmek. Arkadaşlar 100 ilmeğe takılmayalım ya da şöyle diyelim. Bana 20 ilmek lazım, 40 ilmek attım. 10 ilmek lazım, 20 ilmek attım. 5 ilmek lazım, 10 ilmek attım. Yani 2 katını atıyoruz. Şimdi ben 10 ilmek bazından gidiyorum. 10 ilmek attım. Daha sonra 10 ilmek daha attım. Yani toplam 20 tane ilmek attım. Bu yakaya başlayabilmek için. Torba lastiğimize başlayabilmek için. Şimdi ne yapıyoruz? Dönüyoruz. İlk sıra göstermem yeterli arkadaşlar. İsterseniz düz örmeden alın, isterseniz ters örmeden alın. Hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar hiç fark etmez. Ben düz örmeden alarak kolayıma geliyor. Evet, bir ilmek ördüm. Başlangıç ilmeğimi ördüm. Tersimi ördüm. Bakın, düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Bakın bunu anlatıyorum arkadaşlar. Yakayı torba lastikle başlıyoruz. Tersimi ördüm. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Düzleri örmeden alıyoruz. Veya da tersleri örmeden alırsınız. Düzleri örersiniz. Hangisi kolayınıza giderse arkadaşlar. Tersimi ördüm. Düzümü örmeden aldım. Son ilmeğimi ördüm ve döndüm. İkinci sıradayız. Ne yapıyoruz yine? Bakın. Düzler burada. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Yani her iki tarafta da tersleri örüyoruz, düzleri örmeden alıyoruz. Ta ki bu yaka boyumuza kadar arkadaşlar. Yaka boyumuza gelinceye kadar tersleri örüyoruz, düzleri örmeden aldık. Tersleri ördük, düzü örmeden aldık. Tersi 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 ördük, düzü örmeden aldık. Son ilmeğimizi ördük. Evet, dönüyoruz. Yani bu son sırayı da göstereyim arkadaşlar. Her iki tarafta da düzü veya tersi. Bakın arkadaşlar, hangisi kolayınıza giderse. Ben düz örmeden aldım. Ha, siz tersi örmeden alırsınız, düz örersiniz. Tersimi ördüm. Bakın, düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzümü örmeden aldım. Evet, tersimi örüyorum, düzümü örmeden alıyorum. Tersimi örüyorum, düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum, düzü örmeden aldım. Tersi ördüm, düzü örmeden aldım. Tersimi ördüm, düzü örmeden aldım. Son ilmeğimi de ördüm ve döndüm. Yani her iki tarafta arkadaşlar. Tersleri ördüm, düzleri örmeden aldım. Düzü örmeden aldım, tersi ördüm. Düzü örmeden aldım, tersi ördüm. Düzü örmeden aldım, tersi ördüm. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Santimini vereyim. Bakın. Şuradan bakalım. Tam 9 santim. Bakın. 9 santim, isterseniz biraz daha kısa, biraz daha uzun yapabilirsiniz. 9 santim, 9 santimi biraz geçirmişim ben. 9 santim kadar ördüm. Evet, şimdi nasıl başladığımızı gösterdim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Düzleri örmeden alıyoruz, tersleri örüyoruz. Arka tarafta, ön tarafta aynı düzleri örmeden alıp tersleri örüyoruz. 9 santime kadar geldim. Şimdi bakın, ön taraftayım. Ön tarafta toplayarak gideceğim. Toplayarak gideceğim ki 100 ilmeğime geri döneceğim. 200 ilmek başlamıştım. 100 ilmeğim çıkmıştı hesabımda. 200 ilmek başlamıştım. Şimdi bakın, unutmayalım arkadaşlar, ön taraftayız. Arka tarafta modeli koyacağız. Neden arka tarafta modeli koyacağız? Onu da söyleyeyim. Şimdi yaka buradan başladığımız zaman arka taraftan, arka tarafımız burası arkadaşlar. Bakın, dişlerinden belli. Arka tarafta başladığımız zaman modeli, yaka bu şekilde arkaya doğru dönecek. O yüzden modeli arkada koyacağız. Yani roba ayarlamamızı da arkada yapacağız. Modelimizi de arka tarafta koyacağız. Bir de yaka düşürme yapmayacağım arkadaşlar. Ben isteyen arkadaşlar yaka düşürmesi yapabilir. Bu hırkaya ben uygun görmedim yaka düşürmesini. Ama istiyorsanız eğer birçok videomda var yaka düşürme. Ona göre bakar yaparsınız. Yani yaka düşürme nedir? Ön taraftan bu orta kısımları örülüyor. Ön taraftan üçer dörder veya ikişer ikişer alarak ön taraftaki ilmekleri eksiltiyoruz. Bir de lastiği, bakın, lastiğini sonradan öreceğiz arkadaşlar. Burada lastik yok. Hırkamız veya işte bluzumuz bittikten sonra
lastiğimizi yan taraftan alarak başlayacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hırkamıza diyelim. Çünkü önden düğmeli olduğu için bluz gibi duruyor ama hırka sonuçta. Kısa kollu hırka arkadaşlar. Kısa kollu bu hırkamız. Evet. Evet, şöyle bakın, yakanın ön yüzündeyiz arkadaşlar. Ön yüzünde ilmeklerimizi çift çift örerek, yani düz öreceğiz. Çift alacağız. Bakın bu şekilde çift alarak 100 ilmeğe döneceğiz. Ön taraftayız. Modelimizi arka tarafta koyacağız. Yani arka tarafta modelimizi başlatırken ön yüzümüz olacak bizim. Evet. Bakın ikili bir şekilde düz örerek ikili olarak örüyoruz. Arka tarafa geldiğimizde roba ayrımlarına başlayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar düz örerek gidelim. Yani böyle çifter çifter alacağız. Çift çift alacağız. 100 ilmeğe düşüreceğiz. Tek ilmek haline gelecek. Bakın. Zaten belli çift ilmeklerimiz. Şiş numaram arkadaşlar 3,5 numara. 3,5 numaralı şişimle başladım. Yani elinize göre şiş numaranızı ayarlayın. Benim elim sıkı olduğu için ben 3,5 numaralı şişimle öreceğim. Yani en fazla 3 numaralı şişle örebilirsiniz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde toplayalım. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Arkada bir diş haroşa oluşturduk. Şimdi şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? Toplam 100 ilmek. Tekrar 100 ilmeğimize ulaştık. Roba ayrımlarını yapalım beraber. 100 ilmeğe göre, yani modelime göre ve 100 ilmeğime göre ayarladım. Modeli biliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki videomda paylaşmıştım. Şimdi tekraren örerken beraber başlatacağız ama ilk o videoyu izlerseniz, bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. İlk o videoyu izlerseniz örerken zorluk çekmezsiniz. Linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım demiştim. Evet. Şöyle bakalım. 32 ilmek arka, 16 ilmek kollar, 16 ilmek önler arkadaşlar. Birer ilmekte robalarımız arkadaşlar. Tabii siz bunu ayarlamasını yapacaksınız. İlmek sayınızı bulduğunuz zaman. Şöyle yapalım. Şimdi modele başlayarak ne demiştik? Arka taraf ön yüzümüz. Yani yakamızın arka tarafı ön yüzümüz olacak. Şöyle yapalım. Her döndüğünüzde son ilmeği örmeden alın ki patımızı yan taraftan toplayacağız. Daha rahat toplarız. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde göstereceğim. 3 ilmek düz. Bakın düzle başladım. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 1, 2, 3 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ilmek düz. 1, 2 ve 3. 5 ilmek ters. 4 ve 5. 5 ilmek ters. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın arkadaşlar. Bakın roba ayrımı bir defaya mahsus. Şöyle takalım isterseniz. Yeri belli olması için. Şöyle yapalım. Evet. Artışımıza, yani roba artışlarımıza başlıyoruz. Bir tane ilmeğimiz robamız içindi. Bir ilmek örerek çıkardım. Doladım. Toplam 3 ilmeğimiz oldu. Sağdaki ve soldaki roba artışlarımızı yaptım arkadaşlar. Bakın. 16 ilmeğimi ördüm. Bir tane roba ilmeğimin içinden 3 ilmeğimle beraber, yani roba ilmeğimle beraber 3 ilmeğim oldu. Sağdaki ve soldaki roba artışlarımızı yaptık. Bakın bu artışları saymadan modelimize devam ediyoruz. Evet. 3 düz, 5 ters, 2, 3, 4 ve 5. 3 düz, 5 ters, 2, 3, 4 ve 5. Sayalım. Roba artışımızı saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle gelelim. Ayracımızı şöyle takalım.
Evet, bakın bir ilmek ördüm, çıkardım. Doladım. İçine girdim aynı yere, bir ilmek daha çıkardım. Sağdaki ve soldaki artışımı yaptım. Evet, şimdi arka taraftayız. Ön tarafı ördük, kolumuzu ördük. Arka tarafta neydi arkadaşlar? 32 tane ilmeğimiz vardı. 32 ilmeğimizi 3 düz 5 ters 3 düz 5 ters olarak örelim. Evet, 3 düz 5 3 düz 5 ters 3 düz 5 ters 32 ilmeğimizi ördük. Ayracımızı şöyle takalım. Evet. Roba ilmeğimizin içinden girdik. Bir ilmek çıkardık, doladık. Bir ilmek daha çıkardık. Sağdan soldan artışımızı yaptık. Şimdi 3 ters, pardon. Şimdi 3 düz kolumuza geçtik. 3 düz 5 ters 2 3 4 5 3 düz 1 2 3 1 2 3 4 ve 5. Robamızın artışını yapıyoruz. Ayracımızı takalım unutmadan. Evet, 16 ilmeğimizi ördük. Kolumuzda, kollarımızda 16 ilmekti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Burada da 3 düz 5 ters olarak bitiriyoruz. Ön yüzde, diğer ön yüzde arkadaşlar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4. Bakın son ilmeğimizi her zaman örmeden alıp döndüğümüz zaman örelim arkadaşlar. Yan taraftan patımızın ilmeklerini çıkaracağımız için daha kolay, daha düzgün çıkartırız. Evet. Burada geldiği gibi örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters. Yalnız arkadaşlar burada roba artırımlarda, ön tarafta yaptığımız roba artışlarında modeli devam ettirerek gideceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın. Düzleri düz, tersleri ters. Yani arka tarafta geldiği gibi örüyoruz. Sadece roba artışlarına geldiğimizde modeli devam ettirerek. Bakın roba artışına geldim. Roba artışına geldiğimizde bakın burada 3 tersimiz var. Yani ön tarafta 3 düzümüz. Ne yapıyoruz burada? Modele devam ettireceğiz burada arkadaşlar. Burada 3 tersi bitirdik. Burada bir düz örüyoruz. Bakın bir düz ördüm. Roba ilmeğimiz ön tarafta düz, arka tarafta ters olarak devam edecek. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5 yani ön tarafta ters olan ilmeğimiz. Arka tarafta düz. Burada düzün yanına ne başlıyoruz? Düzün yanına modelimizi başlıyoruz. Yani yeni bir model başlıyoruz. 3 düz 5 ters olarak devam edecek. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Diğer yerleri geldiği gibi örüyoruz. Robada bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Yani modeli roba artışlarını yaparken modelimizi de devam ettirerek gidiyor. Bakın roba artışımıza geldik. 3 ters yani buraya ne yapıyoruz? Düz örüyoruz. Evet. Ne demiştik? Roba ilmeğimiz düz olarak devam edecek. Arka tarafta ters örüyoruz. Bakın burada 5 ilmek düzümüz var. Ön tarafta ters bu. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Ters örüyoruz. Diğer robamıza da gelelim. Yani modeli aynı zamanda devam ettiriyoruz artışlarla beraber. Bakın roba artışımıza geldik. Burada ters, bunu düz örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz, roba ilmeğimizi. Bakın düz, bunu ne yapıyoruz? Ters örüyoruz. Yani modelimize devam ederek gidiyoruz. Artışlar oldukça 3 düz 5 tersi tamamlayarak gidiyoruz. Evet. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Modelimizin üçüncü sırasına dönüyoruz. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Son ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Evet, ilmeğimizi örerek aldık. 3 düz 5 ters olarak
devam ediyoruz. Modelimizin 3. sırasındayız. Evet. 3 düz 5 ters, 3 düz 5 ters olarak devam ederken bakın. Bakın buradaki artışımız. Düz ördük. Bakın arkadaşlar 3 düz 5 ters, 3 düz 5 ters. Burası 3 düze tamamlanacak. Her artışta 3 düz tamamlandıktan sonra 5 terse döneceğiz. 5 ters tamamlandıktan sonra 3 düze döneceğiz. Yani modelimizi devam ettirerek gideceğiz. Evet bakın. Roba artışımızı ne yaptık? Düz ördük. Şimdi robamıza geldik. Artışımızı yapıyoruz. Bakın aynı ilmeğin içinden, roba ilmeğimizin içinden diyelim, o tek ilmeğimizin içinden 1, 2 ve 3. 3 ilmek çıkardık. Ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar. Düz, bu ters, roba artışımızı yaptık. Evet, tersimizi örüyoruz. Yani modele devam ettirerek gideceğiz. Çok kolay arkadaşlar. Şu an modelimizin 3. sırasındayız. Robamızda bir daha artış yapalım beraber. Arka tarafa geldiğimizde modelimize devam ettirerek artış ilmeklerimizde ona göre devam ettirerek sıramızı tamamlayacağız. Evet, burada bir artış daha beraber yapalım. Bakın düz ördüm burada. Yani modelime devam ediyorum. Evet, roba ilmeğime geldim. Bir ilmek çıkardım, doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkardım. Yani sağda solda artışlarımı yaptım. Bakın. Burada 3 düzüm var. Bu ters. Ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3. 3 düz ilmeğimi ördüm. 5 ters ilmeğimi örerek devam edeceğim arkadaşlar. Robamızda ne yapıyoruz? Robamızda artışlarımızı yapıyoruz. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Evet, döndük modelimizin 4. sırasına. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Modelimizi geldiği gibi örüyorduk. Yani düzleri düz, tersleri ters. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şu roba artışımıza gelelim. Orada bir daha göstereyim arkadaşlar. Modelimize devam ettiğimizi. Evet. 5 ters. Bakın. Pardon, 3 ters. 1 2 3. 3 ters. Burada modelimize devam ediyoruz. Bakın düz. Bu artırdığımız ilmeği de düz örüyoruz. Ortadaki roba ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın burada ters olarak devam ediyor. Ters ördük. Ters ördük. İlmeklerimizi geldiği yönde örüyoruz. Artışlarımızda modelimize devam ederek artışlarımızı ona göre örüyoruz. Bakın şurada bir daha beraber örelim. Bakın düz. Roba artışımızı da düz yapıyoruz. Bu şekilde modelimize devam ederek gideceğiz. Burada 3 tersimiz var. Burası 5 düz, yani ön tarafta 5 ters olacak. Evet, roba ilmeğimizi örüyoruz ters olarak. Ön tarafta düz düşüyor. Bakıyoruz ters. 2 ilmek tersimizi örelim. Yani artışla beraber ikinci artışımıza beraber 2 tersimiz oldu burada. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldik. Son ilmeğimizi ne yapıyoruz? Örmeden alıyoruz. Döndüğümüz zaman örüyoruz. Evet, modelimizin 5. sırasına geldik arkadaşlar. Bakın. 1 2 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi ördükten sonra bakın. 2 ilmeğimi birlikte aldım, kestim, doladım. 2 ilmek düz ördüm. 3. düzümle buradaki tersi aldım, kestim ve doladım. 5. sıramızda ajuru koyuyoruz arkadaşlar. Ajur modu, yani dolayarak yapıyoruz 5. sırayı. Doladım. Bu sırada tamamen düz gidiyoruz. Ters düz yok arkadaşlar. 5. sırada hepsini, bütün sırayı düz gidiyoruz. Doladım. Ortada 3 ilmek düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bakın ters ilmeğimle düz ilmeğim. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. 1 ilmek düz ördüm.
Daha sonra bakın düz ve ters kestim ve doladım. 1, 2 ve 3. 3 ilmek düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Daha sonra bakın artırdığım ilmek arkadaşlar. Bu ilmeği örüyorum. Roba ilmeğime geldim. Ne yapıyorum? Artışımı yapıyorum. Evet, buradaki ilmeğimin bir tanesini düz örüyorum. Bakın. Artıştan 2 tane ilmeğim oldu roba artışımızdan. Birini düz ördüm, doladım. Düzle ters. Bakın arkadaşlar, ters ve düz. İkisini birlikte aldım ve kestim. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeği birlikte aldım, kestim ve doladım. 3 ilmek düzümü örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte bakın 1 2 3. Tersimiz burada. Öndeki tersle beraber bir düzümüzü aldık, kestik. Bir ilmek düz ördük. Şimdi arkadaki tersimiz var. Kesiyoruz ve arttırıyoruz. 3 ilmek düzümü ördüm. Doladım. İkisini birlikte kestim. Bakın burada artış yaptığım ilmek var. Düz ördüm. Daha sonra roba ilmeğime geldim. Artışımı yapıyorum. Bu sırayı tamamen düz gidiyoruz. Yani bu sırada ters düz yok arkadaşlar. Karıştırmayalım. Ben acaba karıştırdım mı diye baktım ama karıştırmamışım. Evet. Evet, roba artışımızı yaptık. Bakın bir ilmek düz ördüm. Doladım. Bu 2 tane ilmeğim benim roba artışımdan yani modelin devam ettirdiği ilmek. Bir tanesini düz ördüm. Bakın bir ilmeği düz ördüm. Doladım. Bu sırayı düz gidiyoruz. Şaşırmıyoruz arkadaşlar. Doladım. Öndeki ilmeğim ters, arkadaki ilmeğim düz. 2 ilmeği birlikte aldım ve kestim. Ortada bir ilmek düz ördüm. Doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. Düz ördüm. Bir ilmek. Bir ilmek düz ördüm. Bakın. Arkada ters, önde düz. İkisini birlikte kestim ve doladım. Arkadaşlar o yüzden model videomu izlerseniz arkadaşlar, bundan önceki videomu izlerseniz daha rahat örersiniz diye düşünüyorum. Yani hiç yanılma şaşırma payınız olmaz. Evet, ortadaki 3 ilmek düzümü ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim, doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmeği düz ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim ve doladım. 3 ilmeği düz ördüm. 3 ilmek düzümü ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bakın bu arttırdığım ilmekler arkadaşlar. Hem modelime devam ediyorum hem de bu 5. sırada modeli kaybetmeden gidiyorum. Kestim, doladım, kestim. Bakın roba ilmeğim bir tane kaldı. Onu düz ördüm. Daha sonra bakın roba ilmeğim arkadaşlar. Robamı artışını sağdan ve soldan yapıyorum. Bakın artış olan ilmeklerim. Bir tanesini düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte kestim ve doladım. Bakın arkadaşlar, başta ve sondaki dolamalar dışarıda kalıyor. Doladım, kestim, bir ilmek düz ördüm, kestim ve doladım. Evet, 3 ilmek düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim ve doladım. 1 2 ve 3 doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek düz ördüm. Roba ilmeğime geldim ve artışımı yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Evet, roba artışımızdan sonra bir ilmek düz ördüm, doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Daha sonra bakın 2 ilmeği birlikte kestim ve doladım. 1 2 ve 3. Evet, 3 ilmeğimi düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bakın arkadaşlar. Kestim.
doladım. 5. sıramda modelimi tamamlamış oldum. Sondaki ilmeğimi örmeden aldım ve döndüm. Şimdi arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi, roba ilmeklerimiz dahil olmak üzere, arttırdığımız ilmekler dahil olmak üzere hepsini ters örüyoruz. Modelimizin 6. sırasındayız ve bütün sırayı sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Evet. Modelimizin 7. sırasındayız. 6. sırayı arka tarafı ters örerek geldik. Bakın örmeden almıştık. Ön tarafta örüyoruz. 7. sırasında modelimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1 2 ve 3. 3 ilmek tersimizi ördük. Pardon, 1 2 3 ve 4. 4 ilmek tersimizi ördük. 4 ilmek tersimizden sonra modeli kaydırıyoruz. Bakın. Tersin üzerine düz gelecek, düzün üzerine ters gelecek arkadaşlar. Evet. 1 2 ve 3. 1 2 3 4. 4 ilmek tersimizi ördük, 3 ilmek düzümüzü ördük. Sadece burada 4 ilmek ters düşüyor modelimizi kaydırırken. Yine diğer taraflarda 5 tersimiz devam edecek. 1 2 3. 3 ilmek düzümüzü ördük. 1 2 3 4 ve 5. Bakın, düzün üzerine ters, tersin üzerine düz denk geldi. 7. sırada bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi 5 ilmek tersimizi ördük. 3 ilmek düzümüzü örüyoruz. Bakın, tersin üzeri 1 2 ve 3. 3 ilmek düzümüzü ördük. Şimdi 3 ilmek düzden sonra 1 2 ve 3. Burada 3 ilmeğimiz oluştu. Roba artışlarımız arkadaşlar onlar. Roba ilmeğimize geldik. Evet. 3 ilmek çıkardık. Roba artışımızdan 3 ilmek çıkardık. Bakın, burada 3 düzümüz var. Bunun üzerine 5 ters denk gelecek. Bunu ne öreceğiz arkadaşlar? Düz öreceğiz. 1 2 2 ilmek düz. Burada düzün üzerine ters öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek tersimizi örüyoruz. Aynı zamanda bakın, burada modelimiz gitgide büyüyor. Yani model kendi kendine şekil alacak arkadaşlar. 3 düz 5 ters 3 düz 5 ters olarak model devam edecek. Beden büyüdükçe. Evet, 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek tersimizi ördük. 1 2 ve 3. 3 ilmek düzümüzü ördük. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek tersimizi ördük. 1 2 ve 3. 3 ilmek düzümüzü ördük. 1 ve 2. Burada roba artışımıza geliyoruz. 1 2 3. 3 ilmek tersimizi ördük. Bakın, roba ilmeğimize geldik. Artırmalarımızı yapıyoruz. Ne demiştik? 7. sıramız. Bu sırada modelimizi kaydırıyoruz. Evet, artırmamızı yaptık. 1 2 2 ilmek düzümüzü ördük. 1 2 3 4 ve 5. Bakın, tersin üzerine düz. 1 2 ve 3. Düzün üzerine ters. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 ve 3. Burada 1 2. Evet, burada arkadaşlar ön tarafta 4 haroşa oluncaya kadar bu şekilde öreceğiz. 5 ters 3 düz 5 ters 3 düz öreceğiz. Arka tarafta da geldiği yönde öreceğiz arkadaşlar. Evet, ben biraz ilerlettim arkadaşlar. Bakın, 2 sıra bir model, 2 sıra bir model, 2 sıra bir model. Yani paket paket, ters düz bir model, ters düz bir model, ters düz bir model. Bu kısmında tekrar sizinle paylaşacağım. 11. sıradayız. 11. sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? 11. sırada ajurlu keseceğiz ve ajur modeli koyacağız. Keseceğiz, ajur modeli ajur yapacağız.
Evet bakın 11. sıradayız. Şöyle göstereyim. Şöyle bir model. Şöyle bir model. Şöyle bir model. Şimdi yani 12 sıraya bir modelimiz yeniliyor kendisini. Şimdi bakın arkadaşlar 11. sıradayız. 11. sırada ne yapıyoruz? Kesme işlemi ve ajur artırma işlemi yapıyoruz. Bakın 3 ilmek düz ördüm. Bu sırada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bütün ilmeklerimizi düz örerek modelimizi başlatıyoruz. Evet 3 ilmek düz ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek düz ördüm. Düzümle tersimi kesiyorum ve arttırıyorum. Bakın arkadaşlar. Doladım, kestim, bir düz ördüm, kestim ve doladım. 3 ilmek düz örüyoruz. Ne demiştik? Bu sırayı tamamen düz örüyoruz. Evet bakın ters ve düz. Doluyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kesiyorum ve doluyorum. 1, 2 ve 3. Doladım. Ters ve düz. Kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kesiyorum ve doluyorum. 1, 2 ve 3. 3 ilmek düz ördüm. Doladım. Kestim. Burayı kısa göstereceğim arkadaşlar. Çünkü videonun başlarında bayağı uzun ve açıklayıcı anlattım. Evet. Doladım, kestim. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim ve doladım. Bakın burada modelimize devam ediyoruz. Arttırma bölümüne geldik. Roba bölümüne geldik. Yani düz bittiyse tersle devam ediyoruz. Ters bittiyse düzle devam ediyoruz. 3 düz 5 ters 3 düz 5 ters olarak model büyüyüp gidiyor. Her tarafında o şekilde robanın etrafında büyüyüp gidiyor model arkadaşlar. Burada düz örüyorum. Burada modele devam edilecek. Düz ördüm. Tam roba kısmına geldim. Burada roba arttırmasını sağdan ve soldan yapıyorum. Bakın nasıl yapıyorduk? İçinden girdim, bir ilmek çıkardım, doladım, bir ilmek daha çıkardım. Sağdaki ve soldaki artırmayı yaptım. Yani ön ve kol artırmasını yaptım. Evet, bu sırayı düz gittiğimiz için bu ilmeğimizi de düz öreceğiz. 3 ilmek düzümü ördükten sonra doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bir ilmek düz ördüm. Kestim. Terste düzümü kestim. Doladım. 3 ilmek düz ördüm. Doladım. Kestim. Bir düz ördüm. Elim sıkı olduğu için böyle. Evet bir düz ördüm. Kestim. Kestim ve doladım. 3 ilmek düzümü ördüm. Bakın düzle ters. Önce doluyorum. Daha sonra kesiyorum. Ters önde olduğu zaman doluyoruz. Ters arkada olduğu zaman kesiyoruz ve doluyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Kestim. Bakın ters arkada. Kestim ve doladım. 1, 2 ve 3. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Bakın tersim önde. Tersim öndeyken doluyorum. Terste düzü kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın ters arkada. Önce kesiyorum. Sonra doluyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet 3 ilmek düz ördük, doladık. Bu sırayı ne yaptık arkadaşlar? Tamamladık. Pardon. Örmeden alıyoruz. Bunu unutmayalım. İlmek çıkaracağız çünkü. Arka tarafta hiçbir işlem yapmadan arka tarafta ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi, ajur ilmeğimiz dahil olmak üzere bütün ilmeklerimizi ters örerek bakın tekrar birinci sıraya dönüyoruz. Hemen örmeden aldığım ilmeği örüyorum. Ne yapıyoruz? 3 düz 5 ters. 3 düz 5 ters 3 düz 5 ters olarak birinci sıramıza başladık. Bakın arkadaşlar 1 2 3 1 2 3 4 ve 5. Şimdi birinci sıradan başladık. 12. sıraya kadar ne yapıyoruz? 6. sırada sonlandırıp 7. sırada modeli kaydırıyoruz. Evet 3 düz 5 ters olarak başladık modelimize. Bu robaya doğru beraber gelelim. Oradaki işlemlere beraber bakalım. 5 ilmek ters 1 2
2 ilmek düzümüz oldu. Bakın arkadaşlar, modele devam ediyoruz. 2 ilmek düzüm oldu. Robaya geldim. Şimdi bu robayı arttırdığımda diğer geldiğimiz sırada 3 ilmek tamamlanmış olacak. Buradan devam edeceğiz. 2 düzümüz oldu burada. Şimdi robamıza geldik. Arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi burada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters. 1, 2, 3 düz. Burada ters yapacağız. Bakın. 1, 2. 2 ilmek tersimiz oluştu. 3 ilmek düz yapacağız. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şöyle bakalım. Buradaki robada, sağındaki robamda 2 düzüm oldu. Solundaki robamda 2 tersim oldu. Burada 5 ters oluncaya kadar devam edeceğim. Daha sonra artırmalarda 5 tersi tamamlayınca 3 düze döneceğim. Burada 2 düzüm oluştu. Bir düzüm daha olduğu zaman model tamamlanacak. Diğer arttırmamda terse devam edeceğim. Yani modele devam ederek gideceğiz. Ne yapıyoruz? 5. ve 11. sırada arkadaşlar ajur modelimiz var. O sırayı tamamen düz gidiyoruz. Arkadan ters geliyor. Ve hırkamızı bu şekilde, kısa kollu hırkamızı öreceğiz. Şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Şöyle çevireyim. Roba kısmına bakalım. Kaç santim olmuş? Bakın arkadaşlar. 28 santimde X-large bedenler 28 santimde bırakabilir. Ama üzerine giyerek ölçüyü de alabilirsiniz. Yani böyle bir net ölçü olmayabilir sizin için. Ben 30 santim arası ördüm. Yani biraz daha uzun yapmak istedim ben. Önce kolumuzu öreceğiz. İsterseniz önce bedeni örebilirsiniz arkadaşlar. Ben önce kolu öreceğim. Daha sonra bedeni öreceğim. Şu şekilde kolumuza doğru gelelim ve yeni modelimize başlayalım. Bakın, örmeden alıyorduk. Bunu her seferinde tekrarlıyorum. Ön tarafta, yani döndüğümüz tarafta örüyorduk. Şimdi burada 3 düzümüz var. Ne yapıyoruz? 4 ters, 2, 3 modeli kaydırıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tersten sonra 3 düz örüyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimiz neydi? 3 düz, 5 ters, 3 düz, 5 ters. Sadece modeli kaydırdığımızda burada 4 tersimiz düşüyordu. Evet, şimdi kola doğru gelelim arkadaşlar. Kolu başlatalım. Evet, robadaki ilmeğimizi de ön tarafa verdik. Bakın arkadaşlar. Robadaki ilmeğimi, bir tane ilmeğim vardı robada. Ön tarafa verdim. Buradan bu şekilde şöyle yapalım. Bunu kapatayım ben. Kola başlayalım. Evet, burayı kapattık arkadaşlar. Ön tarafı. Sadece kolumuzu öreceğiz. Bakın arkadaşlar, burada model denk gelmeyebilir. Burada 2 terste, 3 düzde veya bir düzde, bir terste bitebilir. Bu kısmı kollar bittikten sonra modeli denk getirmek için artıracağız veya eksilteceğiz ki artırmamız lazım. Eksiltirsek beden daralır. Bu kısmı benim tam denk geldi. Denk gelmeyebilir. Denk gelmediği zaman bedeni birleştirirken bu kısımlara bakacağız. Ona göre yani eksiltme yapamayız ama arttırma yapabiliriz. Modelin denk gelmesi lazım. Evet, şimdi kolumuza başlayalım. Kolumuzu fazla uzun yapmayacağız, dediğim gibi kısa kollu olacak. Biraz ördüğümüzde kapatacağız kolu. Evet, burada düzün üzerine ters, tersin üzerine düz geliyor demiştik. Bir düzümüz fazla. Onlar da zaten dikişe gelecek. Yani dikiş yerine geldiği için orası belli olmayacak. Fazla da olabilir, eksik de olabilir. Ama bedende ayarlamasını yapacağız. Kol da önemli değil çünkü tam dikiş yerine gelecek. Şöyle yapalım. Evet, burada düzle başlayalım. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters geliyor. Yani model kaydırıyoruz burada. 3 ilmek düzümüzü örelim. Pardon, 4 ilmek düzümüzü ördük. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmek tersimi ördüm. 3 ilmek, bakın, tersin üzerine düz. Evet, 5 ters, 3 düz olarak diğer robamıza kadar gelelim. Robamız, evet, robamızdaki ilmeğimiz de
arka tarafa bakın. Robamızdaki ilmeğimiz arka tarafa kalıyor arkadaşlar. Buradaki robamızdaki ilmeğimizi de ön tarafa verdik. Yani robalardaki ilmekler ön ve arkalara kalıyor. Bakın robadaki ilmeğime geldim ve dönüyorum. Şimdi bu kısmı da kapatıyorum. Sadece kolu öreceğim arkadaşlar. Evet, ben bu kolu tamamlayacağım arkadaşlar. Tamamladıktan sonra kaç kare ördüğümü sizinle paylaşacağım. Evet, modelimize devam ediyoruz. Modelimizi kaydırmayı unutmuyoruz. Aynı modele kolumuzda devam ediyoruz. 1 2 3. Evet. Kolumuza başladık. Bu kolumuzu bitirdikten sonra diğerini tamamlayacağız. Daha sonra beden, daha sonra da patımızı öreceğiz ve bu videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Evet. Ben kolu tamamlayıp kolu bitirip hemen dönüyorum. Kaç sıra ördüğümü, karelerden kaç sıra ördüğümü sizinle paylaşacağım. Evet, 7 kare yaptım arkadaşlar. Daha doğrusu 7. kareyi kırmızı rengimizle yapacağız. Yani bakın, burada başlattığım gibi laciverti yaptım, siyahı yaptım, beyazı yaptım. Şimdi kırmızıyla devam edeceğim. Beyazımızda 6. karemiz. Bu şekilde 5. sıramızda ne yapıyorduk? Doluyorduk. Tersle düzü birlikte alıyorduk. Ortada bir düzümüzü örüyorduk. İkisini birlikte düzle tersi birlikte alıp doluyorduk. Ortada 3 ilmek düz örüyorduk. 6. sırada arkadaşlar tamamen ters ördüğümüz için 6. sırada başlatıyorum renklerimi. Bakın, şu görüntü olmasın diye, bu çizgiler olmasın diye arka tarafta ne yapıyorduk? 6. sırada tamamıyla ters örüyorduk. 5. sırada bu şekilde tamamlıyorduk ve modellerimizi kaydırmayı unutmuyorduk. Ne demiştik? 3 düz 5 ters, 3 düz 5 ters olarak modelimize başlıyorduk. Evet, doladım. 2 ilmeği birlikte aldım ve son ilmeğimi örmeden aldım. Gerçi örerek alsam da olur çünkü dikilecek burası. Yan patımızı alacağımız için o şekilde örmeden aldım son ilmeklerimi. Şimdi bakın, burada kırmızımla devam edeceğim ve son paketim, yani son karemi öreceğim. 7. karedeyim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 3,5 numaralı şişle örüyordum ben. Benim 3 numara şişim olmadığı için veya 2,5, yani 1 milim veya yarım milim eksik olsun. Buradan başlattığınızda, lacivertten başlattığınızda, yani sanki lastikmiş gibi hafif orası o kısmı toplasın. Ben 3 numaralı şişim olmadığı için tekrarlıyorum. 3,5 numaralı şişimle örmüştüm. Birinci bölümde söyledim ama 3,5 numaralı şişle ördüğümü. Eğer 3 numaralı şişiniz varsa veya da kaç numaralı şişle başlayacaksanız, yarım milim veya yani 2,5 veya 3 numaralı şişinizle örerseniz bu kısım sanki lastikmiş gibi durur. Hafif toplar, lastikmiş gibi durur. Lastik yapmıyoruz. Aynı modelimize devam ediyoruz. Yani bu kısmı lastikmiş gibi düşünüyoruz. Evet, şimdi bu sırayı tamamen ne yapıyoruz? Ters örüyoruz. İlmeğimizi örelim. İlk ilmeğimizi örelim. Ve bu sırayı tamamen ters örelim. Şurayı biraz uzatalım. Evet. Burada tamamen ters örüyoruz. Ön tarafa gelince modelimizi kaydırıyoruz. Ve son karemizi örüyoruz. Bu kolu noktalıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi modeli anlatmayacağım. Çünkü modeli birinci bölümde anlattım. Ayrıca modeli anlatmıştım. Onun da linkini birinci bölümde açıklamalar kısmına bırakmıştım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben bu kolu tamamlayıp arkadaşlar hemen dönüyorum. Ön tarafa geldiğimizde ne yapıyoruz? Dediğim gibi modeli kaydırıyoruz. Modeli tamamlayıp kolumuzu kesiyoruz. Evet, bakın, ön tarafa geldik. Modelimize bakıyoruz ve kaydırıyoruz. Tersin üzerine düz gelecek. Evet, kolumuzu şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabii siz istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. İsterseniz uzun kolu da yapabilirsiniz bu hırkamızı. Evet, ben bu kadar uzattım. Bu kadar uzatmamı istedi oğlum. Ben bu kadar uzattım. Biraz, yani bir tık daha uzatabilirsiniz. 7 tane kare yaptım. 7 kareden sonra kapattım. Bu şekilde de yakada yaptığım gibi lacivert, beyaz, kırmızı şeklinde kapattım. Şurayı göstermeyi unuttum arkadaşlar. Diğer kolda göstereceğim. Bu kapatma tekniği birçok hırkamda var kanalımda ama bunu da göstereceğim. Diğer kolu bitirdiğimizde kapatırken beraber
kapatacağız. Şöyle göstereyim. Farklı bir kapatma tekniği. Umarım belli oluyordur. Şöyle yapalım. Evet, ben şişlerimi taktım, yerleştirdim. Şimdi bakın arkadaşlar. Arka taraftan örerek diğer kolumuza geleceğiz. Robamıza geldiğimizde roba ilmeğimizi ne yapıyoruz? Evet, şöyle ipi elime sardım. Robamıza geldiğimizde robadaki ilmeğimizi arka tarafa veriyoruz. Roba ilmeğimizi yani bırakıyoruz. Kola almıyoruz. Şimdi burada modeli devam ettirerek gidiyoruz. Burada modeli devam ettirerek başlamıştık önde, biliyorsunuz. Burada 1 2 3 4 5 1 2 3. Evet, 3 ilmek düz. Burada 5 ilmek ters olması lazım. Onu denk getirmemiz lazım arkadaşlar. Burası 1 2 3 4 5 5 ters. 1 2 3 3 düz. Buraya 3 ilmek ekleyeceğiz veya 2 ilmek keseceğiz ama bu sefer gövdeyi daraltırız. Mecburen 3 ilmek artıracağız arkadaşlar. Onu ne yapacağız? Diğer tarafta birleştirirken, yani arka kısmında örerken orada 3 ilmek arttırma yapacağız mecburen. Bakın burada 1 2 3 4 5 1 2 3 düz, buraya 5 ters gelmesi lazım. 2 ilmeğimiz var. 3 ilmek daha ekleyeceğiz buradan arkadaşlar. Evet. Şimdi burada devam edelim. Bu şekilde devam edelim. Burayı ters örelim. 3 ilmek ters ekleyeceğiz arka tarafta. 3 ilmek arttıracağız. Evet. Modeli devam ettirmek zorundayız. 2 ters ördüm. 3 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters ördüm. Evet, 1 2 3 4 5 sayalım. 1 2 3 4 5. Evet, robaya kadar ne yapıyoruz? 3 düz 5 ters, 3 düz 5 tersle robamıza kadar gelelim. Evet, 1 2, bakın roba ilmeğimiz. Roba ilmeğimizi ne yapıyoruz? Arka tarafa veriyoruz. Ne yaptık? 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ters, 1 2 3 3 düzle bitirdik. Dediğim gibi arkadaşlar, sizin denk gelmeyebilir. Ona göre koltuk altından, arka taraftan, yani arka tarafta koltuk altına geldiğimizde modeli bu şekilde bakacağız ve tamamlayacağız. Şimdi burada 5 ters 3 düzle bitirdik. Yani robadaki ilmeğimle beraber bakın. Robamdaki ilmeği aldım. Robadaki ilmeği nasıl biliyoruz? Bakın, üçlü burada arttırdığımız ilmekler. Orta ilmeğimiz, bunu da alıyoruz. Bununla beraber 5 ters 3 düzle bitirdik. Öyle denk geldi. Denk gelmeye de bilirdi. Şimdi bu tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Yine bunu kapatacağız. Evet, artık bu kolumuza başlayacağız arkadaşlar. Bu kolu bitirinceye kadar öreceğim. Kolda bu kesme tekniğini göstereceğim. İsterseniz bildiğiniz gibi normal kesebilirsiniz. Bu tekniği de göstereceğim. Yani hangi kesme tekniğini kullanmak isterseniz normal düz de kesebilirsiniz. Benim bu yaptığım tekniği de uygulayabilirsiniz. Artık kolumuza başladık arkadaşlar. Son kolumuzu da bitireceğiz ve bedenimizi örmeye başlayacağız. Evet, 5 tersimi ördüm. Robamıza geldik. Bakın, robamdaki ilmeğim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz zaman artırdığımız ilmek. Ortadaki ilmeğimizi alıyorum. Pardon. Ortadaki ilmeğimizi arkadaşlar. Bu ilmeğimiz robamızın ilmeği. Bu ilmeğimizi bedene bırakıyoruz ve dönüyoruz. Artık burayı da kapatacağız. Evet, artık son kolumuza başladık arkadaşlar. Son kolumuzu tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, şöyle göstereyim. Bu kolumuzu da tamamladık arkadaşlar. Nasıl kestiğimizi gösterecektim. Eski takipçilerim biliyordur ama yeni takipçilerim için bakın, farklı bir kesme tekniği demiştik. Şimdi 2 ilmeğimi birlikte kestim. Dolama işlemini böyle yapmıyoruz. Bu şekilde doluyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bakın, 2 tane ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. Doluyoruz.
Bakın bu şekilde doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Üzerinden arkadaki 2 ilmeğimin bir ilmeğimin üzerinden atlattım. Bakın kestim. 2 ilmeğimi bu öndeki tek kalan ilmeğimin üzerinden geçirdim. Yalnız sıkı tutmayın arkadaşlar. Evet, doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Arkadaki 2 ilmeği alıyorum. Bakın tek ilmeğimi çıkardım. Doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Arkadaki 2 ilmeğimi aldım. Öndeki bir ilmeğimin üzerinden atlattım. Evet. Bu şekilde kesme işlemine devam edelim. Evet, arka taraftan örerek geldik. Son kolumuzda bitirdik. Şimdi son önü bitireceğiz, öreceğiz arkadaşlar. Burada da şöyle bakalım. Kaç ilmek arttıracağız modeli devam ettirmek için. 5, 3 burada. 2, 4, 5 ters. 1, 2, 3 düz. 5 ters olması için 2 ilmek de burada artırıyoruz arkadaşlar. Modeli tamamlıyoruz. Evet, siz de böyle birleştirirken modeli tamamlamak için bu araya bakacaksınız. Sağdan ve soldan ortaya ne gelmesi gerekiyor? Yani bir ilmek mi artıracaksınız, 3 ilmek mi artıracaksınız? Çünkü model devam edecek. Evet, burada örerek gidelim. Burayı da birleştirelim. Modele devam ederek gidiyoruz arkadaşlar. Evet, buradan da bir daha bağlayalım. Sıkı olsun. Evet. İlk ilmeğimizi ördük. Şimdi 2, 4, 5 ters, 1, 2, 3 düz. Bakın tersin üzerine düz. Burada ters olarak devam edelim. Diğer tarafa geldiğimizde arka tarafa, yani arka tarafta 2 ilmek artıracağız. Modeli tamamlayacağız. Evet. 2 ters daha. Bununla 3 ters oldu. Burada 1, 2 ve 3. Bakın tersin üzerine düz 3 ilmek. Burada 5 ilmek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Modelimize devam ederek sıra sonuna gelelim. Üç düz 5 ters olarak sıra sonuna geldik. Son ilmeğimizi örmeden aldık ve döndük. Kol ayrımına bakın, tam buraya gelinceye kadar modelimize devam ederek gidelim. Modelimizi burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet, ters, düz. Evet, koltuk altına gelelim. Evet, koltuk altına doğru geldik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, buradan şöyle 2 ilmek artıracağız demiştik. Bu şekilde 2 ilmek artırdık. Şimdi buradaki modelimize devam edelim. 1, 2, 3. 3 ilmek arka tarafta ters oluyor. Düzümüz ters oluyor. 3 ilmek tersimizi örelim. Evet. Modelimize bu şekilde devam edelim. Diğer koltuk altına gelelim arkadaşlar. Orada da son defa bakalım. 3 tane demiştim ama son defa bakalım. Kaç ilmek artıracağımıza, yani modeli devam ettirmek için arkadaşlar. Bu şekilde gördüğümüz şekilde örelim. Koltuk altına gelelim. Evet, burada da arkadaşlar koltuk altına geldik. 3 ters, yani ön tarafta düz. Burada 5 düz olması lazım. Burada ters tamamlanmış. Burada da 3 ilmek arttıracağız. Evet. 2 ilmek düzümüzü örelim. 2 ilmek düzümüzü ördükten sonra bakın. Evet. 1, 2 ve 3. 3 ilmek artırdık. Pardon arkadaşlar, 2 ilmek. Sağda ve solda 2 ilmek.
Burada bir ilmeğimiz daha var. Fazla arttırdık. Yani 2 ilmek sağda, 2 ilmek solda arttırıyoruz ve devam ediyoruz. Modelimize göre 1 2 3 4 5 tamam. 1 2 3 tamam arkadaşlar. Koltuk altlarından ikişer ilmek arttırdık. Burada devam edelim. Modelimize 3 ilmek ters. Burada 3 ilmek var. 2 ilmek de arttırdık. Burada 5 ilmek düzümüz oldu. Yani ön tarafta tersimiz oldu. Burada 5 düz 3 ters, yani ön tarafta bu tersler düz oluyor arkadaşlar. Evet, 1 2 ve 3. Evet. Şimdi ön tarafa geldiğimizde koltuk altında arkadaşlar modele devam ederek gideceğiz. O arttırdığımız ilmekleri modelimize göre öreceğiz. Evet, artık bedenimize başladık. Bedenimizi istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar, yani kime örüyorsanız dediğim gibi onun istediği uzunlukta üstüne giydirerek bakacaksınız. Daha sonra yaka ağzına etek ucuna arkadaşlar bu şekilde etek ucuna lacivert bir kare lacivert, bir kare beyaz, bir kare kırmızıyla bitireceksiniz. Lastik koymuyoruz arkadaşlar. Tabi dileyen benim böyle yaptığım gibi yapmayabilir. Lastik de yapabilir. Makine lastiği de yapabilir. Hem etek ucuna hem kol ağızlarına. Dileyen de benim gibi bu şekilde, ben gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Model bu şekilde. O yüzden siz tabi lastik yapabilirsiniz. Lastik uygulayabilirsiniz. Şimdi bedenimize başladık arkadaşlar. Bedeni istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Evet, burada artırdığımız ilmeği de modele göre devam edeceğiz. İsterseniz bir de o tarafta beraber yapalım. Daha sonra bedeni bitirinceye kadar öreceğim. Patımıza geçeceğiz arkadaşlar. Ben ön tarafa geldiğim zaman koltuk altında size göstereyim. Evet, arka taraftan örerek ön tarafa geldik. Tam koltuk altına ön taraftan örerek geldik. Burada bakın sıkı bir şekilde modelimize devam ediyoruz. 3 düzümüz burası, bakın burada gayet sıkı tutacağız burayı. Biraz zorlanacağız ama sıkı tutacağız. Evet, 5 tersimizde burası, burayı da bu şekilde tamamladık. Evet, bakın gayet sıkı arkadaşlar. Dediğim gibi orayı sıkı tutalım. 5 tersimiz oluştu. 3 düzümüz, 5 tersimiz olarak diğer koltuk altına kadar gelelim. Orada da 2 ilmek arttırdık. Bakın arkadaşlar, bu 2 ilmek de olmayabilir. 3 ilmek de olabilir. 4 ilmek de olabilir. Sadece bir ilmek arttıracak da olabilirsiniz. O yüzden ben 3 ilmek arttırdım diye sizinki de aynı şekilde düşecek diye bir kaydı yok arkadaşlar. Elden ele değişir. Şişten şişe değişir. Ben 3,5 numarayla örüyorum. Siz belki 3 numarayla örersiniz. Biraz daha uzatırsınız. Bedenden bedene değişir. Yani beden küçüldükçe tabii ki ben mesela 15 kare gittim. Daha sonra kolları ayırdım. Siz 16 kare, 17 kare gidebilirsiniz. 13 kare, 12 kare gidebilirsiniz. Bedene göre değişeceği için. O yüzden bu benim arttırdığım sizi yanıltmasın. Sadece sizin yapacağınız arkadaşlar modele göre devam edilecek. Model nerede eksik kaldı? Atıyorum 5 tersin 3'ü var, ikisi yok. 2 tane arttıracaksınız. Veya da 5 ters tamamen var, 3 ters düz yok. Yani modele göre arttıracaksınız bu koltuk altlarını arkadaşlar. 3 de denk gelebilir, 5 de denk gelebilir, 1 de denk gelebilir. O kısmı sizi yanıltmasın. Modele göre devam edeceğiniz için modele göre arttırma yapacaksınız. Evet, diğer koltuk altına doğru gelelim. O arttırdıklarımız da arkadaşlar, orayı sıkı tutalım. Farklı şekilde de arttırabilirsiniz. İçten 2 defa girerek de arttırabilirsiniz. Orayı siz ayarlayacaksınız. Koltuk altına geldik. 1 2 3 düz, 5 ters olacak burası. 2 ilmek arttırdık. Ters olarak başlıyoruz. 1, evet, 2, burayı sıkı tutalım arkadaşlar örerken. 2, 3, 4 ve 5. Evet, bakın gayet sıkı tutalım burayı. Ve modelimize devam ederek ilerletelim. Evet, bakın şöyle göstereyim.
5 tersle de burayı tamamladık. Diğer tarafı da aynı şekilde tamamladık. Şimdi modelimize devam edelim ve beden kısmını bitirelim arkadaşlar. Bakın. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. İstediğim uzunluğa gelinceye kadar ördüm. Şöyle bakalım. Siz tabii kim örüyorsanız onun uzunluğuna göre öreceksiniz. Ben bittikten sonra ölçülerini de vereceğim size. Burayı söylemiştim galiba ama bu roba kısmında 16 tane karemiz oluştu. 16 kareden sonra kolları bedeni ayırmıştık. Belki videonun başında söylemediysem tekrarlayayım arkadaşlar. 16 kareden sonra tabii ki benim ipime göre, benim şişime göre 3,5 numaralı şişle örüyorum ben. Benim ipime göre, benim şişime göre, benim ördüğüm bedene göre, x-large bedene göre burada roba bitimine kadar 16 tane karemiz oluştu. Daha sonra bedeni ördüğüm kişinin, yani oğlumun boyuna göre istediği yerde bıraktım. O uzunluğa göre ördüm. Tam uç noktasına da lacivert, beyaz, kırmızı rengi koydum. Lastik koymadım arkadaşlar. Kola koymadığım gibi. Aynı şekilde kolda kesme tekniğini gösterdim. Aynı bu şekilde kestim. Şimdi hırkamızın pat kısmını öreceğiz. Ben sağ tarafı ördüm arkadaşlar. Bakın, sağ tarafın ilmeklerini topladım. Buraya düğme dikeceğiz biliyorsunuz. Bu tarafta şunu da söyleyeyim. Burada ilmek, düz taraftan ilmek topluyoruz. Bu tarafta ilmek toplarken tam etek kısmından başlıyoruz. Bakın, buraya kadar. Yakayı hiç karıştırmıyoruz. Yakanın bitişine kadar. Burada bitiriyoruz. Burada da yani düz taraftan ilmek topluyoruz arkadaşlar. Şöyle bakayım, görünüyordur. Evet, görünüyor. Burada da yine beyaz rengimle başlayacağım. Lacivert rengimle örmüştüm. Burada da beyaz rengimle başlatacağım. Kırmızı rengimle devam edeceğim. Bakın arkadaşlar, burada kaç ilmek topladıysanız. Bakın. Burada kaç ilmek topladıysanız, atıyorum 10 ilmek topladınız. Burada da aynı ilmeği toplayacaksınız. 15 ilmek topladınız. Burada da aynı ilmek sayısına ulaşacaksınız. İlmek sayı, bakın. Sol tarafı yaparken sol tarafta ilik açacağız biliyorsunuz. Erkeklerde sol tarafta açılıyor. Kızlar için örecek olursanız, yani bayanlar için örülecek olursa sağ tarafta ilik açılacak. Erkeklerde de sol tarafta ilik açılacak. Evet, beyaz ipimle toplayacağım arkadaşlar. 3 sıra gideceğim. Daha sonra kırmızı rengime geçeceğim. Bakın, tam yaka bitişinden ilmek almaya başlıyorum. Bu şekilde bakın, V görünümlü yerler, zincir görünümlü yerler. Oradan bir ilmek çıkardım. Şöyle bağlayalım ki. Şöyle bağlayalım. Bakın, 2 ilmek topluyorum. 2 ilmek topladıktan sonra bakın, 2 ilmek aldım. Her 2 ilmeğe bir, bakın 3. ilmeğe girdiğimde buradan bir ilmek çıkardım. Daha sonra bakın, tam ucundan, ya da şöyle yapalım. Bakın, 3. ilmeğe geldiğimde bu V görünümlü yer içine girdim. Bakın, içten girdim, bir ilmek çıkardım. Videolarımda var ama tekrar göstereyim. Alta girdim, bir ilmek daha çıkardım. Yani aynı yerden 2 ilmek birden çıkardım. Bakın. Buraları hiç atlatmayalım arkadaşlar. Lastik yukarıya doğru çeker yoksa. Bakın, bu zincir görünümlü yerlerden, B görünümlü yerlerden birer ilmek çıkarıyoruz. 1, 2. 2 ilmek çıkardıktan sonra bakın, 3. ilmeği tam ortasına giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Yani buradan 2 ilmek çıkaracağız. Bir de altına batıyorum. Bir ilmek çıkaracağım yerden 2 ilmek birden çıkardım. Evet. Bir ilmek normal çıkardım. 2. ilmeğimi de normal çıkardım. 3. ilmeği tam arasından girdim. Bir de altından girdim. Yani 3. ilmeği 2 ilmek çıkarıyoruz. 3. ilmekte 2 ilmek çıkarıyoruz ki lastiğimiz yukarıya çekmesin. Evet, bir daha göstereyim. Bakın. Bakın. Bir ilmek çıkardım. 2. ilmeğimi çıkardım. Bunları atlatmıyorum. 3. ilmeğimde B görünümlü yerden, zincir görünümlü yerden ortasından girdim. Bir ilmek çıkardım. Tam altına geldim. Bir ilmek daha çıkardım. Evet, bakın, bir ilmek çıkardım. 2. ilmeğimi çıkardım. 3. ilmeğimde tam ortasına girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir de altına girdim. Bir ilmek çıkardım. Evet, buradaki sayıma göre aynı sayı ilmek sayısını burada da çıkaracağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar, yani etek ucuna kadar, şöyle göstereyim. Etek ucuna kadar ilmeğimizi çıkarmaya devam edelim. Evet, istediğim ilmek sayısına kadar ulaştım arkadaşlar. Bakın, en son etek ucuna kadar geldim. Bir ilmek de buradan çıkardım ve dönüyorum. Bakın, ön tarafta ilmeklerimizi topladık. Arka tarafta beyaz ipimle birkaç sıra gideceğim. Daha sonra kırmızı ipime geçeceğim. Arka tarafta bir sıra
Ön tarafa haroşa düşmesi için bir sıra düz öreceğiz. Arka tarafta sıra sonuna kadar düz örelim. Evet, bakın sıra sonuna kadar düz örerek ön tarafa bir diş haroşa düşürdük. Bakın arkadaşlar, burada şunu anlatmaya çalışacağım size. Bu başlangıç ikinci ilmeğimizde sondaki ikinci ilmeğimiz düz düşsün. O yüzden ilmek sayınızı toplarken tek sayı olsun arkadaşlar. Çift sayı olmasın. Bakın şu şekilde burada göstereyim isterseniz. Şurada bakın. Bu şekilde düzgün bir şekilde düşmesi için. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada yalnız iki taraflı yapmadım arkadaşlar. Yani torba lastik yapmadım. Tekstil tipi lastik yaptım. Arka tarafta düzleri tersleri ördüm. Ön tarafta düzleri örmeden aldım. Ve burada bakın ikinci ilmeğimiz düz. Burada da ikinci ilmeğimiz düz. Gayet düzgün düşüyor. Bunu torba lastik şeklinde yaptım. İki taraftan da düzleri örmeden aldım. Çok kalın düştü. Hoşuma gitmedi benim. O yüzden videomda biraz gecikti. Yap sök yap sök olarak örüldü. O yüzden videom biraz gecikti. Bayağı olmuştu çünkü birinci bölüm paylaşalı. Ama deneyerek yaparak yap sök yaparak yaptığım için o yüzden biraz videom ikinci bölümüm uzamak zorunda kaldı. Ama size doğru bir şekilde anlatmak için deneyerek yaptım. Ama siz isterseniz iki tarafı da düz, yani düzleri örmeden veya tersleri örmeden alabilirsiniz. Ben sadece düz tarafta örmeden aldım. Arka tarafta ördüm. Şimdi ne demiştik? Şöyle yapalım. Bakın. İlk ilmeğim diğer tarafta örmeden aldığım için ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın. Düzümü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Yanlış gitmeyelim. Evet, tersi ördüm, düzü örmeden aldım, tersi ördüm, düzü örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, bakın. Sıra sonuna geldim. Düzü örmeden aldım. Son ilmeğimi de örmeden aldım ve döndüm. Arka tarafta dediğim gibi arkadaşlar, bir ters bir düz normal olarak öreceğiz. Evet, son ilmeğimi ördüm. Tersimi de ördüm. Yani düzü tersi örerek devam ediyorum. Beyaz ipimle birkaç sıra gittim. Daha sonra lacivert ipime geçmiştim. 8 sıra 7-8 sıra gittim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Düzlerinden sayalım. Bir sıra zaten arka taraftan ters düz gitmiştik. Ön tarafa haroşa düşmesi için. Evet, onu saymayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi düğme iliğini tam kırmızıya dek getireceğiz açarken. Şimdi ben arkadaşlar düğme iliğine kadar öreceğim. Arka tarafta düzleri tersleri, ön tarafta düzleri örmeden alacağım. Düğme iliğini de beraberce açalım. Benim boy ölçüsüne göre arkadaşlar 161 tane ilmek topladım ben arkadaşlar. Tabii ki sizin uzunluğunuza göre bu değişecektir. Ama benim topladığım ilmek sayısı 161. Onu da söylemiş olayım size. Evet, bakın arkadaşlar, ne demiştik? Şöyle gösterelim. Burada düzlerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra var. Düzlerden sayıyoruz. Burada 3 sırayı tamamladıktan sonra bakın 1, 2, üçüncüsü kırmızıdan oluşuyor. 1, 2, 3. 3 sıra tamamladıktan sonra arka tarafta bakın arkadaşlar, ben ayarlayarak gideceğim. İlmek sayıma göre ayarlayarak gideceğim. Siz de ilmek sayınıza göre arka tarafta düğme iliğinizi açacaksınız. Düğme iliğimi açarken size göstereyim. Bakın tekrarlıyorum. 1, 2, 3. 3 diş oluştu. Arka tarafta düğme iliğimi açacağım. 7 diş oluşuncaya kadar bu düzlerde öreceğim. Yani 4 dişte yukarıdan öreceğim. Toplam 7 sıra olmuş olacak. 7 sıra derken arkadaşlar karıştırmayalım lütfen. Bu dişlerden. Çünkü ön tarafta düzleri örmeden alıyoruz. Arka tarafta örüyoruz. O yüzden karıştırmayalım. 7 sıra görünecek o düz olan yerden. Evet, şimdi bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10
11, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Burası yeterli. Evet, bakın tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. İlk düğme ilimizi açıyoruz. Bakın doladım. 2 ilmeği birlikte aldım ve kestim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Aralıkları fazla vereceğim arkadaşlar. Bakın 19 ilmekten sonra kestiğimiz ilmeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bir ilmek fazla örmüşüz. 19 ilmekten sonra kestiğimiz ilmeği de sayıyoruz. 19 ilmekten sonra doladım. Bakın doladım. Bu aralıkları kendiniz ayarlayacaksınız ilmek sayınıza göre arkadaşlar. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Yine 19 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, 19 tane ördük. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Evet, iliğimizi de bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Evet, düğme iliğimizi açarak geldik. Ön tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Düzleri örmeden alıyoruz. Son ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın kaç tane düğme iliğimiz olmuş. Bakalım. Burada bu kadar bir mesafe bıraktım. Hafif kıvrılacak çünkü. Yani düğme iliğimiz, yani düğmemiz yakamızın sonuna kadar, boğazımıza kadar gelmeyecek. Çok mu aralık vermişiz? Ona bakıyorum. Bence bu kadar iyi. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düğme iliğimiz olmuş. Evet. Ön tarafta ne yapıyoruz? Düzleri örmeden alıyoruz. Arka tarafta düzleri, tersleri örüyoruz arkadaşlar. Burada 7 diş oluncaya kadar bu düzlerden 1, 2, 3, 4 sırayı tamamlayacağım ve patımızı kapatacağız arkadaşlar. Son haliyle, ütülenmiş haliyle sizinle paylaşacağım. Belki düğmeyi yetiştiremeyebilirim. Düğmeyi de profil resmine koyarım arkadaşlar. Çünkü bugün yükleyeceğim, bu çok geciktiği için bugün yükleyeceğim bu videomu. Yetiştirmeye çalışacağım size. Evet. Şimdi ben 4 dişte yukarıdan tamamlayacağım. Düğme elimizden sonra 4 dişte yukarıdan tamamlayacağım. Kapatacağım. Ütüledikten sonra son haliyle hemen dönüyorum. Bu düğme yerimize gelelim. Artırdığımız yeri, onu da göstereyim size. Evet. Geldik, ördük. Mecburen burada düz öreceğiz. Düğmeliğimizin olduğu yer gayet de, yani düğmemiz küçük de olsa büyük de olsa gayet açık oldu. Evet, bakın ters ördüm, düz örmeden aldım. Yanlış mı yaptım diğer tarafta hızlı hızlı gelirken? Yok, yanlış yapmadım. Evet. Ne yapıyoruz? Düzleri örmeden alıyoruz, tersleri örüyoruz. Düzleri örmeden alıyoruz. Evet. Tamamlayıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki 7 sırayı tamamladık. Yani düz taraftan sayarak gittiğimizde 7 dişi tamamladık. Düzden 7 dişi tamamladık. Şimdi nasıl kesiyorduk? Onun başlangıcını göstereyim tekrar arkadaşlar. Dediğim gibi siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Esnek olması açısından bu kesme tekniği daha güzel diyorum ama tabii siz istediğiniz gibi kesebilirsiniz. 2 ilmeği alıyoruz, kesiyoruz, doluyoruz. Bakın böyle dolama değil, bu şekilde doluyoruz. Daha sonra 2 ilmeği kesiyoruz. Arkadaki 2 ilmeği o tek ilmeğin üzerinden atlattık.
doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Arkadaki 2 ilmeği atlattık. Bakın doladık. 2 ilmeği birlikte kestik ve arkadaki 2 ilmeği üzerinden atlattık. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bakın şu şekilde ilikli tarafımız da bitti arkadaşlar. Bir zincir çekelim ve hırkamızı sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar ben ütüsünü yapacağım. Ütüsünü yaptıktan sonra düğmesini dikeceğim. Düğmeden sonra son haliyle sizinle paylaşacağım. Şu şekilde de ipimizi içe doğru getirelim. Bir de buradan alalım. Bakın buradan alalım ve kilitleyelim. Tığım biraz kalın düştü ama evet. Evet, bu artan iplerinizi arkadaşlar içten içe alarak, fazla içten almayın arkadaşlar, dışarıya ipin ip görünür, yani düz kısımdan ip görünür. O yüzden şöyle şu şekilde bakın. Şöyle kenardan alalım. Bir defa kilitleyelim. Bir de buradan alalım. Şöyle kenardan şu şekilde alalım. Bağlamıştık zaten oradan. Kilitleyelim. Ve iplerimizi keselim. Bu iplerinizi arkadaşlar bir iki defa içten geçerek daha sonra kilitleyin ve kesin. Evet. Şöyle bir bakalım. Daha sonra ben bunları yedireceğim. Bunu da buradan keseyim. Şimdi ütüsünü yapacağım arkadaşlar. Diğer ipleri de temizleyip bakın buradaki iplerimizi içe doğru yedirip daha sonra da koparacağım. Yani keseceğim. Buradaki ipimizi de aynı şekilde ütü yapacağım arkadaşlar. Ütüden sonra son haliyle göstereceğim. Ütüyü nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Buharı üzerinde gezdiriyoruz. Buharı gezdirirken ütü videolarım var. Buharı bir şey, bakın buharı, ütüyü bu şekilde gezdireceksiniz. Buhar üzerinde gezecek. Daha sonra elinizle bastıra bastıra düzelteceksiniz. Ütüyü değdirmeden. Ütüyü değdirmeden buharı son 3 derecede mi 2 derecede mi ütünüz son dereceyi vereceksiniz. Buharı bolca gezdireceksiniz ve elinizle bu şekilde tutacaksınız. Bakın ben şunu bu değil. Şunu ütüledim arkadaşlar size gösterebilmek için. Bakın ütülü hali bu şekilde. Şöyle göstereyim unutmayayım diye de ayraç taktım buraya. Bakın ütülü hali bu şekilde. Şöyle biraz daha geriden göstereyim. Evet bakın. Evet bakın ütülü hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ütüsüz hali de, ütüsüz olan yeri de göstereyim. Bakın ütüsüz de bu şekilde. Ütülü olduğu zaman çok güzel oluyor ve hazır gibi oluyor arkadaşlar. Son haliyle de sizinle paylaşacağım. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bluzumuz ya da hırkamız. Şu şekilde göstereyim. Bitti. Buraya siz sonuna kadar da bir tane daha düğme iliği açabilirsiniz veya sonuna kadar bakın şu şekilde düğme iliği yapabilirsiniz. Yani yarım bırakmanıza gerek yok. Oğlum istediği için ben yarım bıraktım. Burayı açık bırakacağım anne diye. Veya da düğmesiz de kullanabilirim dedi. Bakın. Buraya kadar da yapabilirsiniz düğmenizi. Buraya kadar da yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Düğmemizi diktim. Ütümüzü yaptım. İsterseniz ben şu şeyi verdim. Şurayı verdim arkadaşlar. Buradaki 30 santim yani roba kısmında 30 santim yaptım. İsterseniz şöyle boy ölçüsünde vereyim. Benim oğlum 1,87 boyunda. Siz ona göre ayarlama yapın isterseniz. Şu şekilde bakalım. Boy ölçüsüne. Şöyle yapayım. Arkadaşlar boy ölçüsü de 75 santim, 74-75 santim arası boy ölçüsü de. Yani 74 santim diyelim. Şöyle enini de vereyim ben size. Bu şekilde enini de vereyim. Bakın 55-56 santim arası. Eni de 55-56 santim arası. Kol uzunluğunu da vereyim isterseniz. Kolda boyundan itibaren bakalım.
Kolda arkadaşlar 39 santim, 39 buçuk santim, yani 40 santime yaklaştı. Ütüde yapınca 40 santim diyelim. Roba kısmı da 30 santim. Ütüde biraz tabi roba kısmı değişmiştir. Ona da bakalım isterseniz. Evet. Robada ütü yaptıktan sonra 33 santim olmuş. Bakın. Şöyle göstereyim. Tabi ütü yapınca değişiyor arkadaşlar. Ütü yapmanızı öneririm. Çünkü ütüler yani kışlık örgülerde, yazlık örgülerde ütü yapıldığı zaman tabi ona göre ütü yapacaksınız. Ütü yapıldığı zaman hazır gibi oluyor. Ne diyelim arkadaşlar? Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.